Herkese merhaba. Bugün 1995 Rover 220 turbo modeliyle birlikteyiz. 90'lı yıllarda araba kullanmış, araba sevdalısı olmuş, arabaları takip etmiş birçok kişi bu arabaya fazlasıyla aşinadır. Çünkü motorunun gücü, aracın hafifliği ve farklı yol tutuş özellikleriyle herkesin dilindeydi bu araba. BMW sahipleri olsun, Mercedes sahipleri olsun, Japon performans araçları sahipleri olsun, Subaru'su, Mitsubishi, bu arabayı herkes çok merak ederdi. Mesela benim Opel Corsa CSI bir aracım vardı. En büyük hayallerimden bir tanesi de bu arabayı satın alabilmekti. Ama çok farklı şeyler duyardık bu araç hakkında. İşte yol tutuşuyla alakalı problemlerinden bahsedilirdi. Gücünü yere iyi aktaramadığından bahsedilirdi. Ve bu nedenle de özellikle yüksek hızlarda oluşan kazalar herkesin dilindeydi. Ve bu nedenle de birçok kişi hayatını kaybetti. Yani isimlerinden bir tanesi de uçan tabuttu. Tabii bunun sahip olduğu motora borçlu. Hem çok hızlı dediğimiz gibi, hem hafif, hem de bayağı güçlü bir motoru var. Şimdi isterseniz motoruna bir göz atalım. Evet, işte Rover 220 turbo aracımızın motoru. Burada da turbo yazımız zaten görünüyor. Bu motor 2 litrelik, üstten çift egzantrikli, yani Dodge 16 Volt olarak belirtilmiş. Silindir başına 4 sübaplı, 4 silindirli bir motor. Ve 200 beygir güç üretebiliyor. 200 PS'lik ve 236 Nm'de torka sahip. Aracın toplam ağırlığı da 1180 kilo civarında, yani 1200 kilonun altında. Önden çekişli bir araç ve bu kadar yüksek gücü o zamanlar, yani 90'lı yıllarda yere aktarmak çok kolay değildi. Şimdi 300 PS'e kadar, hatta üstüne Honda Civic Type R modelinde biliyorsunuz çıkıyor. Ama o zaman pek de kolay değildi. Bu nedenle de sınırlı kaymalı diferansiyel kullanılmış. Yani LSD olarak da geçen Limited Slip Differential var. Ama yine de gücü aktarmakta zorlanıyor ve özellikle hızlanmalarda problem yaşıyor. Bunu sürüşümüzde zaten daha detaylı bir şekilde size anlatacağız. Bu araç sıfırdan 100 kilometreye yaklaşık 6,5 saniyede çıkabiliyor. Bu çok iyi bir değer. Özellikle dönemi için. Dönemine baktığımız zaman mesela BMW M3, 286 beygir gücündeki BMW M3'ler 6-6,5 saniye civarındaydı. Aynı bu araç gibi sıfırdan 100 kilometreye çıkabiliyordu. Sonuç olarak gerçekten de fiyat performans anlamında çok başarılı bir araçtı. O bahsettiğimiz BMW'nin M3 modelinden çok daha ucuz bir modeldi. Ve de gerçekten de seviliyordu. Bu arada sıcak bastı. Güneş bize vurdu. Şunu çıkartalım isterseniz. Evet. Dediğimiz gibi bu aracın motoru kasasına göre oldukça dönem için özellikle büyük bir motordu. Ve de 95 yılında bu problemlerden dolayı, aktarma problemlerinden dolayı yerini 1.8 litre atmosferik motora bıraktı. Daha sonra da 98 yılında üretimi sonlandı. Yani 1992-98 yılları arasında bu araç üretildi ve ülkemizde de yoğun olarak vardı. Ama şu anda pek göremiyoruz. Bizim aracımız bir koleksiyon aracı. Sadece 32.100 kilometre civarında. Bu çok düşük bir kilometre böyle bir araç için. Zaten gidişinden fazlasıyla belli. Biz öncesinde kullandık. Sizinle tekrar kullanacağız. İzah edeceğiz. Gerçekten etkileyici bir araç. İsterseniz motorumuzu anlattık. Şöyle aracın geneline bir bakalım. Neyi var, neyi yok. Motorumuzu kapatalım şimdi.
Şimdi bu gördüğümüz ön panjur bir kere 1992 yılında yoktu. Daha sonra arada makyajlandı. Daha böyle düz bir yapısı vardı. Bu şekilde bir İngiliz tarzı, biliyorsunuz Rover İngiliz markası, İngiliz tarzı bir panjura sahip oldu. Tampon falan sportif, önde görüldüğü gibi hava girişleri mevcut. Sis farlarımız. Şurada trigger kayışının çıkıntısı nedeniyle motorun bombesi daha da aşağı indirememişler. O yüzden böyle bir sportif çıkıntı mevcut. Motorun geldiği kısım nedeniyle burayı kabartmışlar. Şöyle yandan bakalım. Mesela jantlarımız falan, her şeyimiz orijinal. 195, 55, 15 ölçü hesap ve de ZR bakın. Yani yüksek hız sınıfına dayanımı var. Ve de şunu da söyleyelim. Daha alt motorlarda 1.10'da 6 ve 2 litre atmosferik motorlarda 185, 55, 15 kullanılıyordu. Bu arabada 195, 55, 15 ölçüsüne sahip. T-Top tavanımız iki parçalı halinde bakın. Burada ayrı, burada ayrı. Herkes kendine göre ayarlayabiliyor. Şu an açılı duruyor. Bunu böyle kapatabiliyorsunuz ve komple de çıkıyor. Biz sürüşlerimizi, sürüş anlatımlarımızı bu tavanı çıkartıp yapacağız. Gerçekten de insana kabrio araba zevki olmasa da targa tipi arabaların zevkini fazlasıyla veriyor. Çok güzel gerçekten de. Camlarımız bakın, herhangi bir kuşak yok. Üst kısmında bir iskelet yok ve direksiz. Burada camlar tamamen çıplak bir şekilde, çıplak bir şekilde, güzel bir özellik. Sportif araçları gerçekten hoş gösteriyor. Şöyle arkasına bir bakalım. En önemli detayımız spoileri. Bu mesela 216 modelinde falan bulunmuyordu. 220 turbo modeline özgü bir detay. Arkada egzozumuz, işte turbo yazımız görüldüğü gibi bu araca özel sonuç olarak ve difüzörlü gibi görünen bir tamponumuz var. Kupe formunda. Arkası çok rahat değil. Girip göstereceğiz zaten onu. Ama rengiyle, görünümüyle 90'lı yılların gerçekten de özel araçlarından bir tanesiydi. Şöyle bir baktığımız zaman da zaten şimdi bile kendisini gösteriyor. Gerçekten çok hoş. Şimdi isterseniz bir içine bir bakalım. İçini anlatalım. Neler var, neler yok. Rahat mı, değil mi? Hepsini görelim. Evet, aracımızın içindeyiz. Son derece basit bir kokpitimiz var. Nispeten yumuşak bir plastik. Yani böyle sert plastiğin üzerine çok ince süngerli bir kaplama yapılmış gibi. Derimsi bir görünüm. Ama tabii ki değil. Ama ilginçtir. Şuradaki ahşap gerçek. Tipik İngiliz tarzıdır bu tip detaylar. Böyle plastik bir yerde, plastik bir kokpitte hemen bir yere bir yapıştırıverirler bunu. Eski Range Rover modellerinde de bu sıklıkla vardır mesela. Çok eski tabii. Range Rover klasikten bahsediyoruz. İşçilik olarak yani normal. Zamanına göre. Bir de İngiliz arabalarının her zaman sorundur işçilik. Malzeme kalitesi biraz düşük tutarlar. Tabii şimdiki araçlar çok farklı. Range Rover'lar, üst düzey Jaguar'lar, bunlar artık çok iyi işçilikleriyle bilinen araçlar ama eskiden o kadar iyi değildi. Özellikle Rover gibi standart sayılabilecek bir markada normal diye düşünüyoruz. Burada bakın havalandırma kontrollerimiz, fazla şeye gerek yok. Zaten klimamız yok. Şurada klimanın olması gerekiyor. Bu iç hava dolanımı ve bu da İş görüldüğü gibi işte teybimiz Rover marka yine. Herhangi bir şekilde oynanmamış. Bir kit var burada. Çakmaklığımız. Burada kol dayamamız, hatta dirsek dayama bile diyebiliriz. Aracımızın koltukları bakın daha sadece 32.000 kilometrede bir araç olduğu için gıcır gıcır duruyor. Normalde bu spor koltuklar, hatta Recaro diye de geçer. Sonuçta bir Recaro markadır ama böyle zamanla yıpranır, eğilir, bükülür, süngerleri ezilir ama bizimkiler gıcır gıcır, döşemeleri, her şeyi duruyor. Opsiyonel olarak deri döşemede seçilebiliyordu. Ekstra ücret karşılığı. Bu araçta öyle bir şey bulunmuyor. Normal standart kumaş koltuklara sahip. Burada direksiyon üzerinde Rover amblemimiz var. Bakın Viking gemisi var. Net bir şekilde görülebiliyor. 3 kollu bir direksiyon ve küçük. Gerçekten çapı oldukça küçük. Normal günümüz araçlarının direksiyonlarından bayağı küçük ebatlarıyla dikkat çekiyor. Kapılarımızın içleri sert. Yine böyle kalınca bir suni deri kullanılmış ama sert gerçekten de. Şöyle bakalım. İçleri falan ama gıcır gıcır duruyor. Onlar çok güzel. Bunlar cam açma, kapama düğmelerimiz. Şimdi tavanımızı yerinden bir çıkartalım. Bu özel, çünkü bu araca gerçekten hoş bir hava katıyor. Şuradan mandalı çıkartıyoruz ve yerinden çıkartıyoruz bakın.
Bu arada bagajımıza da bir bakalım. Aslında bunun yerleri var normalde. Ama bizim aracımızda herhalde bir yere koydular. Çünkü bu şekilde olursa camlar rahatlıkla kırılabilir. Küçükçe bir bagaj ama çok da küçük değil bir kupe araç için. En azından işi görecek derecede büyüklüğü var. Koyduk ama güvenli olmadı. Biz sürüşümüzde bunları garajımıza koyacağız. Tamamen açık ve tamam havadar harika bir tavan var karşımızda. Gerçekten hoş. Şöyle isterseniz bir de arabanın arkasına bakalım. Mesela tam kendime göre yapacağım bu ölçüyü. Şu an fena değil. Benim boyum 1.78. Şimdi bir de arka tarafta ona göre mukayeseyi yapın. Bütün araçlarda bunu yapmaya gayret ediyoruz. Binmesi biraz zor. Tipik bir kupe. Evet. Gördüğünüz gibi kafam camda. Ben gömüldüm. Dizlerim şu şekilde sıfır. Bükmek zorunda kaldım. Ve de böyle hızlı giderken ben düşünemiyorum bu arabanın arkasında olduğunu. Hakikaten de mezar gibi. Yani söylemesi bile kötü. Burada bakın cepler yapmışlar. Onlar güzel. Yer yokluğunda böyle bir alan var. Çeşitli şeyler koymak için. Ama sonuçta bu araba arkası için alınmıyor. Kesinlikle. Önü için ve arkaya da zor durumlarda birilerini alabilmesi güzel bir şey. Şimdi isterseniz aracımıza binelim ve sürüşümüzü gerçekleştirelim. Çok da güzel egzoz sesi var. Bir o kadar da dengesiz bir araç. Gerçekten çok fazla performansı var. Hafif bir araba. 1182 kilo civarında, yani 1200 kilonun hemen altında ve de önden çekişli. Ama ne zaman ki aracı hızlı kullanıyorsunuz, gaza sonuna kadar basıyorsunuz, işte o zaman acayip bir olay oluyor ve torque steer denilen olay karşımıza çıkıyor. Bu torque steer olayı ani gaza basmalarda, özellikle güçlü ve yarış arabalarında, performans araçlarında aracın bir tarafa doğru böyle dengesiz bir şekilde yol alması da diyebiliriz. İşte aslında bunu engellemek için Rover mühendisleri önden çekişle beraber LSD'yi koymuşlar ama ne kadar işe yaramış o tartışılır. Bu böyleyse, normalde LSD ile böyleyse LSD'siz nasıl olurdu hiç düşünmek bile istemiyoruz. Bu arada performans testimizden önce şunu söyleyelim. Sıfırdan 100 kilometreye yaklaşık 6,5 saniyede çıkabiliyor bu araç. Dönemi için gerçekten de çok iyi bir değer. Ve maksimum olarak da 236 kilometre bölü saat hızı görebiliyor. Bu tip bir araba için çok yüksek. Ama güven vermiyor, onu kesinlikle söyleyelim. Böyle Alman premium araçların, o dönemkilerde dahil olmak üzere, yüksek hızlardaki rahatlığını, hızlanmadaki güven verişini bu arabada kesinlikle hissetmiyorsunuz. O açıdan dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyoruz. Direkt sağ tarafa attı araba, yani hızlanırken ciddi şekilde. Onun için çok dikkat etmek lazım. Bu torque steer denilen olay işte bu. Hızlandığınız zaman araç, özellikle önden çekişli araçlarda bir tarafa doğru böyle anormal şekilde çekmesi, güç transferindeki sıkıntı, aktarma zorlukları işte tam olarak buna neden oluyor. Şimdi aracımızda 2 litrelik bir turbo benzin motor olduğundan bahsettik. 200 PS güce sahip ve 236 Nm'de torku var. Bu 200 PS gücü 6100 devir dakikada veriyor ve 236 Nm torku da 2100 devir bölü dakikada veriyor. Yani günümüz turbo araçlarının 1200-1300'lere kadar maksimum torkunu vermeye başladığı düşünülürse bu aracın maksimum tork düzeyi oldukça yüksek. Garrett marka bir turbosu var.
Ve dediğimiz gibi dönemine uygun. Sonuçta biz 90'lı yıllardan bahsediyoruz. O zaman birçok araç tamamen atmosferik olarak kullanılıyor. İşte Subaru gibi benzer markalarda performans modellerinde turbo besleme tercih ediliyor. O yüzden bu araçta o dönem gerçekten göze batmış bir araçtı. Ama işte bahsettiğimiz bu sürüş özelliklerinden dolayı araçta büyük sıkıntılar oluştu. Çok fazla kazalar oldu. Hem az üretilmişti zaten. Bir de oluşan kazalar nedeniyle ortalıkta araba yok. Yani daha doğrusu tek tük görüyorsunuz ama temiz değil. Aracın konfor özellikleri de biraz ilginç. Tabii araba oldukça sert. Yani girdiğiniz kasisleri, tümseklerin hepsini hissediyorsunuz. Ama sert olmasına rağmen bir konfor hissi de var. Onu da söylemekte fayda var. Tabii zaten gücü yere aktarmakta zorlanan, çok düzgün bir şekilde aktaramayan bir arabada yumuşaklık hiç beklenmez. Sert olması gerekir ama yine de iyi. Oturma pozisyonu biraz yüksekte. Şu an en altta oturmama rağmen. Bence bu tip bir araçta oturma pozisyonu kesinlikle şöyle yaklaşık 4-5 santim daha aşağıda olması gerekirdi. Bu mutlaka büyük bir böyle daha kontrol hissi sağlardı gibi görünüyor. Mesela bu T-top, yani bir nevi targa diyelim. Şurada destekleri var. Camlar buraya takılıyor. Çok güzel bir arabada kabriyo keyfi yaşatıyor. Kesinlikle arka açık ama üstünün açık olması, bu şekilde tam kafa hizasında büyükçe bir sunroof gibi olması kolaylık sağlıyor. Bizim aracımızda bulunan 2 litrelik turbo benzin motoru, yani 200 PS'lik motorun kullanımına 96 yılından itibaren son verildi. Onun yerine bu değişken sübap zamanlamalı, yine Rover'ın ürettiği 1.8 litrelik 145 beygirlik bir motor kullanılmaya başlandı. Tabii onun da kötü değildi performansı. O da 8 saniyenin hemen altında, işte 7.7-7.8 gibi bir hızlanma değerine sahipti. Ama bu arabadan 1,5 saniye daha yavaştı ve tabii bu vahşilik yoktu ama daha rafineydi. Çünkü hem turbo olmayışı, doğrusal bir şekilde güç elde ediyordunuz ama bu araçta birden patlama şeklinde çıkıyor. Hatta bakın şurada şeyimizi küçülttük. Evet. Bu arada şunu da söyleyelim, çok önemli. Bu arabanın frenleri gerçekten kötü. Zaten üretildiği dönemde de frenlerine her zaman fazlasıyla eleştiri geldi. Beğenilmedi. Çok iyi giden ama çok zor duran bir araba olarak belirtildi. Hatta şurada isterseniz şöyle ABS devreye girdi. Fena da durmadı aslında. Güzel ama yine de özellikle yüksek hızlarda bu kadar hızlı bir arabada daha tabii iyi bir fren beklenebilir. Yine motor serisinde 216 olarak geçen, yani daha doğrusu 216 olarak geçen bir model daha vardı. Bu 216'da şöyle bir motor kullanılmıştı. 1.6 litrelik Honda üretimi, yine çift egzantrikli bir motor vardı. Çok ehlileştirilmiş bir motordu. Aslında aracın ağırlığı gerçekten hafif olduğu için, düşük olduğu için de fazlasıyla da yetiyordu. Sıfırdan 100 km hızlanmasını mesela 9.7, 9.8 gibi bir derecede sürede elde ediyor. Bu da kötü bir süre değil açıkçası. Yine de yeterli. Bu böyle bir vahşilik tabii ki de yok ama dengeli, daha kullanılabilir, sorunsuz olduğu da söylenebilir. Vites geçişleri falan çok güzel bu arada. Zevkli yani arabanın kullanımı. Böyle turbo bir araçtan daha çok o patlamayı hissediyorsunuz ama mesela 3 litrelik bir atmosferik motor da benzer hisleri verebilir. Tabii daha zevkli bizce. Yani turbonun bu aşırı patlamaları herkese uygun değil. Yüksek hacimli, daha yüksek silindirli, sonuçta 4 silindirli bir araç. 6 silindir, 3 litrelik bir motora sahip, atmosferik motora sahip bir araç kesinlikle daha zevklidir. Rover 220 Turbo testimizin sonuna geldik. Gerçekten 200 beygirlik gücüyle ve turbo motoruyla zamanının 90'lı yıllarının önemli araçlarından bir tanesiydi. Ama zor durması, gücünü yere aktarmadaki sıkıntıları, kafadan kayması, torque stil olayı, bunlar gerçekten bu aracın tehlikeli bir araç olmasına neden oldu. Ve günümüzde de görmesi oldukça zor araçlardan bir tanesi.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.